Efendim Continue. merhabalar. Türk Beyoncé eserleri ve bestecileri bölüm 31. Konuğumuz Oldu mu o kadar? evet 31, yani Metin Yılmaz 30'du diye hatırlıyorum. 31 galiba bu. Bak bu sefer sen birincide tutturdun Tayfun. Helal olsun. Evet. Evet, alıştık. Tarihler Evet. sıklaşınca oldu. Ama bir sonraki de Üçüncü sezonun şaşırmayacağım ortasını diye bir şey geçtik. yok. Evet, üçüncü sezonun ortasını geçtik. Tepeyi aştık bugün o zaman demek. Evet. Cem, hoş geldin. Cem Esen, bugün harika bir konuğumuz var. Kendisi gencecik, pırıl pırıl, çok başarılı, çok işini güzel yapan, çok iyi anlamda tanınan bir meslektaşımız. Tabii ben çalgıcı tarafındayım, o kompozitörlük tarafında. Ben konsept gereği hemen kısaca ne kadar arzu ediyorsa kendisini biraz bize tanıtmasını, çünkü bunu yurt dışında seyredenler de olacak. İngilizce, Fransızca altyazı, hatta İspanyolca altyazı da koyduğumuz için yarın öbür gün biri Cem Esen denildiğinde bizim bu programımıza rast gelirse yabancı birinin de ne konuştuğumuzu anlamasını istiyoruz. Eğer uygun görürsen kendini biraz kısaca tanıt. Merhabalar. Öncelikle iltifatlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben Cem Esen, piyanist ve besteciyim. Şu anda eğitime Hannover'de devam ediyorum. Roland Krüger ile birlikte çalışıyoruz orada. Geçtiğimiz yıllarda da ben Mimar Sinan'da okudum lise yıllarımı. Metin Ülkü ile çalıştık. Piyanoya da Can Çoker'le başladım. Geçmişe doğru. Ve son 4-5 yıldır çoğunlukla eserlerimi yayınlıyorum. Ben zaten küçüklüğümden beri bestecilikle uğraşırdım. Beste yapardım. Bir tür iç sesimin olduğuna inandım. Her insan iç sesi vardır. Ama ben hani bunu iyi bir şekilde bu alanda duyabildiğimi hissettim ve bunun peşinden gittim. Dolayısıyla son 4 yıldır da yazdığım eserleri artık yayınlamaya başladım ve gitgide bu süre zarfında da kendimi olabildiğince geliştirdim ve çok fazla eser ürettim. Ve bundan sonra da imkan olduğu sürece, el verdiği sürece daha da fazla eser üretmeye devam edeceğim. Bu süre zarfında da tabii ki piyano kariyerime her zaman devam edeceğim, konserler vermeye. Hannover'de piyano mu okuyorsun, kompozisyon mu? Ben kaçırmış olabilirim. Ben kompozisyon okumadım. Ben sadece piyano eğitimi aldım. Okey. Ama kompozisyon okumadım demeyi şöyle sevmiyorum. Yani aslında piyano çalmak zaten bir nevi benim bir öğretmenimdi kompozisyon konusunda da. Bütün çaldığım eserleri analiz etmek, işte bestecilerin eserlerini incelemek. Bir de piyano çalmayı bilince insanın tabii ki armonilere, duyuma, kontrpuantal tekniklere daha bir yatkınlığı gelişiyor kuşkusuz. Dolayısıyla besteciliğime de büyük artıları oldu. Yani kompozisyon okumadım belki ama piyanistliğim sayesinde içimden gelen o iç sesimi biraz daha geliştirebildiğime inanıyorum. Bu sebeple de eserler yazmaya devam ettim. Yani geçen bir kitapla ilgili bir şey paylaştılar benimle bir arkadaşım. İşte biz yaylıcıların sol el kaynaklı beynin bir kısmında bir kısım çok ekstra gelişiyormuş. Piyanistlerde iki el birden. Siz bizden bir gömlek yukarıdasınız gibi böyle bir bilimsel açıklaması var. Ben tabii arşeyi çekip bitmek için de aynı derecede efor sarf ettiğimi düşünerek kendimi avuttum, ama muhtemelen piyanistlerin durumu bizden daha vahim diye düşünüyorum. Kendinizi geliştirmek zorunda olmak açısından. Yani o Rahmaninoflar falan kabus gibi eserler. Ee, Her enstrümanın çok zor yanları, noktaları var tabii kuşkusuz. evet, evet. Ya bu o kadar çok ödülün var ki. Tayfun, sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Ya bunları söylemeden geçersek bence ayıp etmiş oluruz. Tayfun? Tayfun Bey'in sesi şu anda sessizde. Evet, bu nasıl moderatör? Çok affedersiniz. Tabii. Tabii tevazu gösterecektir. Ama şöyle bir şey sorabiliriz. Onun için hani ödülleri arasında böyle bir gözde vardı. Şu ödülü aldığım için çok sevindim, şuna heyecanlandım falan diyeceğin bir şey var mı? Burada hani uluslararası pera piyano yarışması ikincilik var. Chopin yine ikincilik. Başka Sonra türlü. yine pera piyanoda en iyi Chopin yorumu. Evet. Onlar çok küçüklük yarışmaları. Evet, yani Onlar benim geçmişten geliyorum. Sonra bayağı yaş büyüdükçe ödüller de zaten artıyor. Derecede daha yükseliyor. 2012'de Gümüşlük'te Adnan Saygın Piyano Yarışması birincilik ödülü.
Ondan sonra Kazakistan Astana'da yapılan bir piyano yarışmasında bronz madalya. İspanya Maria Herro piyano yarışması üçüncülük. Estonya, çok enteresan da ülkeler. Chopin piyano yarışması yine en orijinal yorum ödülü 2014'te. 2014'te bir ödül daha var. Hollanda'da en iyi çağdaş eser yorumu ödülü. Bence çok önemli bir şey bu. 2015'te İstanbul'da bir ikincilik ödülü. Malta piyano yarışması üçüncülük. Yani sanki başvurduğunuz her yarışmadan bir derece almışsınız. Küçüklüğümde çok yarışmaya katıldım. Yani 2015 yılına kadar yarışmalara katıldım. O da aslında Almanya'ya gitmeden öncesi. Ben hep küçükken yarışmalara katıldım. Yani 18 yaşıma kadar. Evet, gerçekten senede 1-2 yarışmaya katıldığım zamanlardı. Tabii çok fazla bir karar mercim yoktu. Babam, ailem karar veriyordu, hocalarım karar veriyordu. Ben de gidip çalıyordum sadece. Ve tabii ki çalışmalarımın karşılığını aldığım için mutluyum. Ama bana sorsanız şu yarışmada ödül aldığım için çok mutluyum, çok önemli bir deseniz öyle bir yarışmam yok benim. Yani o yarışmaların hepsi çünkü beni geliştiren yapı taşları. Gerçekten içime çok sindi. Artık ben bu yarışmadan sonra dediğim bir yarışma değil. Onların hepsi beni geliştiren ufak yapı taşlarıydı sadece. Gelecekte belki çok daha büyük yarışmalara katılarak belki daha tatmin olduğum bir derece alabilirim diye düşünüyorum. Ama o yarışmalara katıldığım için de mutluyum. O atmosferi görmek, yarışma heyecanı, insanın gelişimi için yani geliştirici noktaları olduğunu düşündüğüm Kesinlikle. bir Tahmin durum. ettiğim gibi de hem de tevazu da gösteriyor. Ama motive edicidir. Yani önemlidir bunlar. Ben de yıllarca yarışma karşıtıydım aslında. Müzik konusunda falan hele yarışılır mı diye ama yok biraz bir anlamı da varmış. İnsanları bir araya getiriyor. Diyor işte CV'ne yazılıyor falan. Ama gelişmemde yapı taşı dediğin için ben de bir ders çıkardım buradan. Çok güzel. Peki eserlerden söz etmeye geçelim mi artık? Evet, ben şeyi sorayım Cem. Şimdi biz Türk Viyonsel Eserleri ve Bestecileri adı altında bundan 7-8 sene önce ilk Pınar Turan'la başladığımız bir önce ödev sonra kitaba dönüştü. O zaman 70 eser bulmuştuk. Şimdi Aslı'yla tahmin et bakalım kaç esere geldik sence? Yani 70 eser bulduysanız o zaman herhalde 100'ü geçmiştir yani. Şimdi 327. harika. Çok güzel. Türk Viyonsel eseri bestelemiş Türk işte besteci sayısı 149, toplam eser sayısı da 327, geçen ayki rakamımız. Bu eserleri araştırırken şunu gördük. Yani çok farklı bir sürü türde eserler bestelenmiş. Bu süreçte Cem Esen deyince sence Cem Esen'in Türk Viyonsel eserleri açısından kronolojik tabii konuşacağız ama hani ben en çok şurada kendimi bu işin bir parçası olarak gördüm diyeceğim bir şey var mı? Yoksa direkt kronolojik mi gidelim? Yani Türk repertuarında, cello repertuarında tabii ki şimdi kendimi kıyaslayamam. Bütün eserleri dinlemedim. Eminim çok güzel, çok kaliteli yazılmış eserler vardır. Ve ben kendi eserim hakkında yalnızca konuşabilirim. Okey. Ben eski dönem müziği, eski dönem demeyeyim de geleneksel yazım tekniklerini diyeyim. Günümüze uyarlamayı seven bir insanım. Bunu uyarlarken romantizmi de kullanıyorum. Hatta kontromantizm adını verdiğim bir tarz ile yazdığımı dile getiriyorum her daim. Ve bu açıdan ben müziğimi karakteristik yönde aslında yenilikçi buluyorum. Bazı insanlar çok derinine inmediğinde çok daha yüzeysel yaklaşabiliyorlar. O eleştirileri de alıyorum. Beğeniyle ilgili değil dediğim bu şey sadece eleştiri. Ama ben şahsen yazdığım müziğin temalarını sanatsal yönden, estetik açıdan yine günümüze uyarlanmış şekilde ve detaycı bir şekilde buluyorum. Bu yüzden de hani o eserlerin cello repertuarında iyi bir yeri olabileceklerine inanıyorum. Kendi yazdığım eserleri. Tamam, tam da sorduğum sorunun cevabını aldım ben. Şimdi Violoncelle ile ilgili eserler 2016'da başlamış benim gördüğüm. Eleji ile Opus 2. Yok, o aslında keman eseriydi de bu sene cello'yu uyarladım. Tamam, uyarlamış bile olmaz. Sonuçta Ha, bizim kullanabileceğimiz bir hale geldiği anlamına evet, geliyor. Yani bizi aynen. ilgilendiren tarafı. Biz eğer besteci kendi isteğiyle uyarladıysa onu mutlaka repertuara alıyoruz. Çünkü sonuçta besteci onun violonselle de çalınabileceğini
düşünmüş demek. Yani Tabii. sonuçta bu bir yorumcunun değil, bestecinin kendisinin tercihi. Öyle Evet. olduktan sonra bizim gözümüzde o artık Beyoncé Evet. repertuarının bir parçası. Yoksa ben alıp senin eserini kendi işte isteğimle senden rica ederek uyarlatsam o bize tam Hı hı. orijinal gelmiyor. Ama bu senin kararınsa o zaman doğru geliyor. Evet. Ama 2012 değil, 2016. Evet, 2016. Hı Biraz hı. bahseder misin? Bu herhalde Hannover dönemi yine. Hannover'e gittikten sonra yazdığın bir eser. Anladığım Evet. kadarıyla. Ben o zamanlar daha eserlerimi çok fazla yayınlamıyordum. Beste bile yani yapıyordum ama hani böyle olur ya, hobi olarak uğraşırsınız filan. Bu eseri de zamanında aslında komik bir anısı vardır. Ama bir arkadaşım için yazmıştım. Öyle, hatta o zamanlar biz de yani çocuktuk ve yani daha da çocuktuk. Hani e, böyle işte çeşitli arkadaşlıklarımızda e, işte böyle birine karşı etkilendiğimizde işte bir kız için yazılmış bir eser yani açıkçası. Neyse, o Keyfine bak, zaman ne güzel. aslında yani sanatsal yönden değil de daha çok birini etkilemek üzere yazılmış. O yüzden biraz daha bilindik harmonilerin yoğun olduğu, işte yani kulağa hoş gelen şekilde o dönemin, bir de o zamanlarda dediğim gibi çok fazla beste yapmamışım, bitirmemiştim yani. Eskiden çok yapardım, hep yarım kalmış. O ilk böyle bitirdiğim müziklerimdendir benim. Ve aslında dediğim gibi bu müzikleri yazdıkça zaten sonrası bunlardan da şevk alıp daha da fazla yaptım. O yüzden benim ilk dönem eserlerim diye nitelendirdiğim bir kategori. Yani daha böyle fazla romantik, Chopin, Rahmaninov karışımı falan, o şekilde. Okay. Yani bir Zaten adından karakteristik bir yanı belli. yok Evet. kesinlikle, ama yapı olarak dinlenilebilir bir yanı var gibi. Kaç dakika Peki, sürüyor eser? Yani 4,5-5 dakika civarı. Okey. Herhalde o zaman ilk kaydı kemancılar yaptı, madem o zaman kemana yazılmıştı. Evet, Kim aynen yaptı öyle. kaydı? Sonrasında bu eseri Cihat Aşkın'a ithaf ettim. Okey, güzel. Öyle başlamadı ama öyle devam etti anladığım kadarıyla. Anlattığından öyle anlıyorum. Tabii tabii, yani çünkü ben Cihat Aşkın'ı çok beğenirim. O dönemlerde de hep hani bizim idol edindiğimiz büyük usta Türk müzisyenlerinden ve hani o dönemlerde Cihat Aşkın'dan duymak o müziği çok onore edici bir durum olurdu benim için. Ben de kendisinden duymak isterdim ve ona ithaf ettim. Hatta geçtiğimiz senelerde kendisiyle beraber çalma fırsatı da yakaladık. O açıdan benim için de çok özeldi. Harika, harika. O zaman YouTube'da kaydı var Cihat'la. Evet, var. Güzel. Peki Beyoncé'nin adapte etmeye karar vermendeki sebep ne? Yani 2017 yılında bir cellist bir arkadaşım Görkem Çiçek'le bir konser verecektik. Biz parçası olarak düşünmüştük. O yüzden cello'ya ilk o zaman aslında transcription yaptım, düzenledim. Bir de bu sene, hatta geçtiğimiz aylarda Jamal Aliyev cellist. Evet. Onunla beraber bir tekli çıkartacağız. Yani yayınlayacağız daha doğrusu. Elici'yi yayınlayacağız. O sebeple Jamal'le birlikte çalmak için tekrardan bir revize ettim ve o şekilde O cello zaman o piyanoyla Cemal'le düzenledim. olan daha yayınlanmadı. Onun bir kaydı şu an yayında değil. Onu İki madem bir... hafta sonra, 3 hafta sonra en geç yayınlanacak. Çok ay, güzel. buradan bu müjdeyi vermiş olalım. 2-3 hafta sonra o zaman büyük ihtimalle işte dijital Spotify, Apple Müzik Evet. vesaire erişilebilir olacak. Evet, ikinci esere geçebilirsem Romans Opus 5 Şubat 2018 diye bende gözüküyor. Doğru mu? Evet, doğrudur. Okey. Bunu kimin için besledin? Sebep neydi veya bir aklında bir şey var mıydı? Ödev miydi? Her şey olabilir. Ne düşündün? Biraz Ee, anlatırsan. evet, anlatayım. Yani romans benim için o da ödev değildi. Küçük bir bestemdir. Kaç dakika Bir sürüyor? zamanlar aslında çok kendisine hoşlandığım bir arkadaşımın doğum günü eseri. Doğum günü hediyesi olarak yazdığım bir eser. Okey. Peki YouTube'da kaydı var mı? Bunun bir kaydı var da çok amatör bir kayıt. Telefonla kaydedilmiş bir kayıttı. Kuşkusuz. Yani arkadaşım tabii ki elinden geleni yaptı ama o da biraz deşifre yaptı. Yani çok daha iyi kaydedilebilir bir gün. Ama YouTube'da dinlenilmek üzere bir kaydı var. Bu Çok iyi peki olmasa da. kayıtlar mesela bu romansın kaydı senin adınla bir YouTube kanalında mı? Yani biz bunları konuşuyoruz da insanlara link Çünkü verebilmek bir de bir de videonun içerisinden link verebiliyoruz. Hani merak edenler dinleyebilsin diye iCard Hı hı. koyuyoruz. Onun için hani senin resmi kanalınsa paylaşalım biz de kanalda diye. Benim resmi kanalım var, evet. Yani Cem Esen diye YouTube'da gözükür. Orada ben son yayınlanmış bütün eserlerimi paylaşırım.
Tamam. O O zaman da biz Romans da orada bulunuyor. tamam, link Tamam. alışverişini senin kanalında yapacağız. Harika. Çok güzel. Harika. Çünkü o yani bunları konuşuyoruz. Diyelim ki suyun öteki tarafından ta Amerika'dan biri bu röportajı seyretti İspanyolca altyazısından. Ne bu eser dedi. Bizim o linki vermemiz sanıyorum daha doğru olur ki eser ne konuşuyoruz? İnsanlar daha rahat Tabii ki. Ya romans şöyle söyleyeyim. Şöyle biraz özet geçmek isterim. O da dediğim gibi hani erken dönem diye nitelendirdiğim, yine duygularımı müziğe döktüğüm, birisi için, birisine ithafen yazdığım bir müziktir. Ama şöyledir. Elici'den biraz daha farklı. Ben o kontromantizm diye bahsettiğim o tarzımı yavaş yavaş geliştirmeye başladığım bestelerinden birisidir aslında. Yani tamamen tonal duyulur. Yani ben tona ve atonaliteye çok takılan birisi değilim, açıkça söyleyeyim, ama hani onlarla oynamayı severim. Yani kulakta bazen böyle bir sanki tonal bir yapı varken ama aslında onu bozan ama yine de bunu etkilemeyen, müziği etkilemeyen işte basta böyle bir sol armonileri mesela piyanonun, mesela onların tamamen o dönem bilinçle yazdım. Ve onu anlatıyor. Birazcık daha hani romantik ama biraz daha şu anda yazdığım bir eserime biraz daha yaklaşmaya başladığım bir eser. O açıdan özel bir eserdir benim için. Onun bir öncesi Opus 4 zaten piyano sonatım. O işte direkt, yani ben şöyle söyleyeyim, piyano sonatımın ilk sayfasında herhalde son kez ton kullandım. Bir daha da, yani donanım kullandım daha doğrusu. Bir daha donanım kullanmadım. Anladım. Çok büyük bir devrim değil kesinlikle. O manada söylemiyorum ama hani eserlerime karşı bakış açısından söylüyorum. Yani artık tona bağlı değil, tonla oynamaya yönelik eserler beslemeye. Şimdi romans da onlardan birisi. Anladım. O zaman üçüncü esere geçiyorum. Cello Sonatı. Opus Evet, 23. evet. 2021. Evet, bu herhalde bayağı bir üzerine konuşulabilecek bir şey. Aynen öyle. Ne söylemek istersin? Yani Cello Sonatı benim şu ana kadar yazdığım eserlerimde gurur duyduğum bir eserdir. Yani cello'yu çok güçlü bir şekilde kullanıyorum. Teknik bakımdan zorlayıcı pasajları vardır. Cellist arkadaşlarıma danıştığım pasajlardır bunlar. Yani yapılabilitesinden emin olduğum pasajlar. Zaten çaldık da birlikte. Ve piyano konusunda da güçlüdür. Aynı Rachmaninoff'un ya da Chopin'in cello piyano sanatları gibidir. Yani onlarda da cello sonatı diye geçer ama bir nevi aslında piyano sonatıdır ya. Yo, Bu Rachmaninoff açıdan Sonaten für Klavier und Violoncello'dur. Chopin de keza piyano und violoncello'dur. İkisi de violonsel sonatı değildir. Piyano violonsel sonatıdır. bence de öyle olması lazım zaten. Evet, yani o Beethoven sonatlar gibi bunlar işin belalı kısmı. Okulda korepetitörlerin notayı görünce şöyle bir suratının dağıldığı eserler bunlar. Yani çok da iyi para kazandıkları falan. Tabii genelde yani. Ya çünkü genelde zaten iyi piyanistler çalıyor onlar da. O yüzden hani çok da fazla şey yapamıyorlar. Her piyanistle çalınamayan eserler. Yani evet, bu da benim bu eserimde bu şekilde. Yine geleneksel yapıya bağlı kaldığım bir bestemdir. 3 bölümden oluşuyor. Çok eğlendim yazarken. Ve bölümleri de benim için bir o kadar anlamlı. Onları da herhalde ilerleyen zamanda konuşuruz diye düşünüyorum. Okey. Ne kadar sürüyor eser toplamda? Yani 3 bölüm toplamında herhalde 23-24 dakika. Maksimum 25 dakika diye düşünüyorum. Okey. Böyle klasik Beethoven adlandırması Allegro falan diye bir bölümler mi yoksa farklı isimleri var mı? Öyle. Klasik. İlk bölüm Moderato, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Presto ama Tarantella aynı zamanda da üçüncü bölüm. Oo, çok eğlenceli. Çok Üçüncü bölüm en zoru. Yani gerçekten ama çok da eğlenceli. Benim de en çalarken keyif aldığım bölüm o. Üçüncü bölüm. anladım. Hiçbir YouTube'da bir şey yok herhalde. Siz bunu Poyraz'la çaldınız diye biliyorum. Hiç Poyraz'ın adını şu ana kadar geçirmedik ama doğru biliyorum değil mi? Poyraz'la siz bunu Tamam, evet, kaydettiniz. ondan bahsedecektim. Şimdi ben bu eseri aslında esasında Poyraz Baltıcıgil'e ithaf ettim. Muhteşem bir Ve Beyoncé'ci. Olağanüstü bir yetenek. Poyraz Baltıcıgil gerçekten yani çağımızda yaşayan en önemli cellistlerden birisi, genç cellist ve ben de hani çok beğeniyorum yorumunu, çalışını, detaylarını. Hani bunu gerçekten böyle boş iltifat olarak söylemiyorum. Hani içime çok sinen
bir çalışma oldu. Onunla beraber çalmak. Hani olur ya mesela bazı kişiler icra edebilir eserlerinizi ama çok böyle başka icra edebilirler. Çok yine güzel icra edebilirler ama içinize sinmeyebilir bir besteci olarak. Benim çok içime sindi. Yani kafa yapılarımız da uyuşuyordu. Kendisi de çok iyi. Rahmaninoff da seslendi. Biz aslında esasında geçenlerde bir albüm çıkardık. Voyages adını verdiğimiz bir albüm. Bu albümün içerisinde yer alıyor benim sonatım. İşte dinlemek isteyenler de işte Spotify gibi platformlardan ya da iTunes ya da YouTube'dan bulabilirler benim eserimi. Albümde dediğim gibi Rahmaninoff da yer alıyor. Bu iki eser de var. Okey. Peki bu kayıt dışında siz hiçbir konserde bir yerde çaldınız mı bu eseri? Henüz çalmadık. O zaman albümün yayınlanmasını beklediniz bir yerde seslendirmek için. Doğru mu? Doğru. Bir de pandeminin biraz durulmasını. Evet. Bir de sonuçta Poyraz İstanbul'da yaşıyor. Sen Hannover'desin filan. İkisi bir arada olunca tabii bir araya gelip albüm hakkındaki işte veya eseri seslendirmek çok kolay olmuyor diye düşünüyorum. Senin gelmen lazım, dönüyorsun, şudur budur. Bunlar bayağı Evet. bir kolay değil. Ben de şu an esere bakıyorum iTunes'dan. Evet, şeyle birlikte, Rahmaninoff'la birlikte. Vay be. Yani Rahmaninoff zaten başlı başına bela. Dediğin kadar senin sonatta yoğunsa dolu bir albüm olmuş. Evet, yani ikisini bir arada görmek, bu iki eseri bir arada görmek benim için de çok mutluluk verici. Ben de yani prestijli bir noktada bulunduğunu düşünüyorum. Bu albümün prestij barındırdığını düşünüyorum. E, Yani umarım dinleyenlerin de hoşuna gider tabii ki. Umarım. Yani çok iyi şeyler duyduğum bir albüm. Biz de seninle röportaj yapabilmek için keza Poyraz'la bu albümün yayınlanmasını bekledik açıkçası. Çünkü albümden rahat rahat bahsedebilmek istediğimiz bir süreçteydi. Yani o olmayınca röportajda kocaman bir boşluk kalacaktı. Umarım en kısa zamanda bunları biz canlı olarak ikinizden bir yerde sahnede güzel bir ortamda dinleme fırsatını yakalarız. Ben de Olacak, konserler olacak. Galiba Ocak ayında olacak ama daha net olmadığı için şimdi bir şey söylemeyeyim. Bazı yerlerle konuşuluyor, planlaşılıyor. Şimdi net olmadığı için yer söylemeyeyim. Ama olunca zaten yani sosyal medya hesaplarımızdan bizi duyuracağız. Ama lansman konserleri yapılacak epey Ocak ayında. Çok güzel. güzel, güzel, güzel. Yani Rahmaninoff çalan bir Türk violonselci ben hatırlamıyorum zaten. Daha önce hiç kaydedilmedi. O açıdan da bir ilk. Yani Rahmaninoff'un yani piyano violonsel sonrasında çok kaydı var ama bir Türk'ten ilk defa ben bir albüm diye biliyorum. Benim bildiğim yok. O açıdan da Zaten o yüzden o eseri seçtik biz de. evet, evet. Yani e, hep bizim violonselciler tarafında bunu çalacak piyanist nereden bulacağız durumu Ya var. piyanist var aslında. Türkiye'de çok iyi piyanistler var ama tabii bunu şimdi albüm konseptine dönüştürmek vesaire bunlar çok büyük enerji istiyor. Bütçe de gerekiyor tabii bunlar için. Hani sponsorluk anlaşmaları yani bütçe yetmiyorsa yani bunlarla uğraşmak gerekiyor kuşkusuz. Yani biz de zaten Rahmaninoff daha önce yani Türkiye'de kaydedilmediği için onu tercih ettik. Poyraz'ın da planlarında olan bir eserdi. O da çalmayı çok istiyordu. Çok sevdiği bir eserdi. Ben de duyuyordum. Ben de açıkçası ilk kez çalıştım bu eseri. Şimdi E, artık çalmaya devam edeceğiz Poyraz'la. Evet yani umarım bu uzun vadede sizin güzel birçok bir şey ürettiğiniz bir sürecin bir başlangıcı olur. Öyle. Çok sevindim yani bunlar hep iyi haberler. Yani bu bizim altımızdaki kuşak hem bizden çok daha cesur hem bizden çok daha e, uğraşmayı seven bir kuşak. Siz Poyraz harika bir violonselci. Gerçekten harika. Sen keza öyle Estağfurullah. Yok, biliyorsun. estağfurullah. Teşekkür ederiz. Her Bize- kuşak uğraşıyor. Her kuşak. Yani Yani. bize göre daha açıksınız birçok bir şeye. Biz Ben daha öyle farklı düşünmüyorum ya. sorunlarla Ben öyle uğraşıyoruz. düşünmüyorum. Ama yani bence her kuşağın neticede uğraşları oluyor. Yani bizden önceki nesillerde yaşamış insanları biz çünkü sonuçta örnek alarak onların yollarından da gidiyoruz. Ama tabii ki kendi yolumuzu da keşfetmeye çalışıyoruz. Yani biz önceki kuşaklar o kadar büyük işler de yapmasa, sizler yapmasanız biz de tabii kime örnek alacağız yani. Evet, ne diyeyim? Yani işte tuğlalar üst üste biniyor. Nasıl Troya aynı Evet. mekanda 9 kere aynı yere yapıldıysa, her şehir bir öncekinin üstüne geldiyse, işte kuşaktan kuşağa hep bir şeylere doğru gidiyoruz umarım.
Sonat için başka söylemek istediğin bir şey var mı? Geçelim mi? Yani sonat için söyleyebileceğim e, yani en fazla fikirlerimi, duygularımı söyleyebilirim. Belki bu eseri gelecekte çalmak isteyebilecek olan şeyli sanatçılara, cello sanatçılarına bazı fikirler, tavsiyeler iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama hani bu demek değil ki bu eser böyle çalınmalı, şöyle çalınmalı gibi bir anlama gelmiyor. Ama biraz hani belki bölümlerinden bahsedebilirim. Lütfen. Önce şunu sorayım. Piyano violonsel sonatı mı, violonsel piyano sonatı mı? Bu violonsel piyano sonatı yani esasında cello Rahmanovski değil sonatı. yani. Okey. Tabii yani cello sonatı esasında ama piyanonun da cello kadar güçlü olduğu bir sonat. Okey. Okey. Daha Strauss gibi o zaman. Okey. Richard Strauss gibi. Evet ya çünkü buna cello da zor. Yani yadsınamaz kadar. Onun çünkü mesela cello'da çok tizlere çıkılan pasajlar var bu sonatta. Yani bayağı keman gibi böyle. Ve sound olarak. Yani ve yani gerçekten mesela ikinci bölümünden mesela bahsetmek isteyebilirim. Yani ilk bölümden biraz kısaca bahsedeyim ya da hani moderato, ağırbaşlı ve birazcık da benim ağır abi dediğim bir bölümdür. Öyle ben öyle nitelendiriyorum. Şimdi çok da böyle şey yapmayı ağır abi ben öyle diyorum. Yani böyle oturaklı bir amcayı düşünüyorum yani. Bayağı öyle. Oturaklı bir yaşlı böyle huysuz bir dede var, o figürü var. Aslında birazcık şey gibi, benim gelecekteki halim gibi düşündüm. Ya benim inişi çıkışlı ruh hallerim vardı. Onları çok yansıtıyorum. Ben genelde müziğimde zaten kendi duygularımı yansıtıyorum ve çalan insanların da kendi duygularından bir parça bulmalarını düşünüyorum. Yani çalan kişi tabii ki beni düşünüp çalmayabilir ama kendilerini düşünüp çalabilirler yaşadıkları olayları. Çünkü sonuçta bir duygu birikimini bunu dışarıda görünce duygularımıza tercüman oluyor kuşkusuz. İlk bölümde yaşlı huysuz bir ihtiyarın böyle duygu ruh hali değişimlerini çağrıştıran hatlar yer alır. Tamamen karakteristiktir. İkinci bölüm birazcık daha trajediyi barındırır. İkinci bölüm. Adagio. Nostaljik bir teması var. Bu tema benim devamlı kulağımda çalan bir temaydı. Böyle yolda giderken mırıldanıyorum vesaire. O zamanlarda işte Romeo ve Juliet'i okuyordum Shakespeare'in. Yani daha yeni başlamıştım. Hatta bu temayı ilk bulduğumda ben Romeo ve Juliet için senfonik şiire başlamıştım. Dirada tadam dirada diye bir teması var. Neyse şimdi burada mırıldanırsam bir şey anlam ifade etmez. Yo eder lütfen. Yok armoniler yok ya. Ha. Şimdi onu yazdığım zamanlarda bir de böyle ulaşamadığım bir duygu patlaması. Onu bence hisseden hissetti. Şimdi bütün bu duygusal yoğunluğun içerisinde ve o zamanlarda Romeo ve Juliet'ten de esinlendim. Kendi kafamda bir hikaye. Nedir bu hikaye? İşte iki tane köy birbirine düşman. Aynı Romeo ve Juliet'teki gibi. Hani olur ya duygularımızı birazcık böyle metaforik bir dille biraz üstünü kapatıyorum ve hikaye dönüştürüyorum gibi düşünün. İki tane köyde birbirine düşman köyde birbirine aşık bir çift. Bunlar birbirleriyle görüşemiyorlar. Fakat o kadar böyle zor şartlar altında görüşmeye çalışıyorlar ki bu aşklarını kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Fakat bir türlü buluşamıyorlar. Aslında oradaki birbirine düşman olmalarının sebebi atışma olduğu için değil. Sadece görüşemiyorlar yani. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Askerler geliyor ve bir soykırım esnasında bütün köyü öldürüyor. Yok ediyor. Bayağı bildiğiniz katliam çıkıyor ve orada köy halkı da ne yazık ki insanlar ölüyorlar. Ve resmen sanki bir aşk romanını böyle dış etkenler bozuyor ve bir katliama dönüştürüyor müziği. O yüzden aslında bir noktada bu rahatsız edici tınıların, bu kavuşulamayan aşk figürünün, belki bu romantik dönemi etkileyen, hani bilirsiniz Fransız devriminden sonra da daha çok ortaya çıkmış umutsuzluk hissi. Bunu geleneksel duyguyu ben bu müziğimde de bu şekilde ifade ettim. Bir aşık iki insan birbirine kavuşamıyorlar. Bir de bu da yetmezmiş gibi aslında bütün bunlardan çok daha kötü ciddi bir durumla karşı karşıyalar. Askerler geliyor, herkesi öldürüyorlar ve olay bitiyor. Eser zaten yarım bitiyor. Tek bir notayla bitiyor. C notasıyla. Ve yarım kalıyor her şey, bütün serüven.
Zaten ikinci bölümümde o savaşın o çok iğrenç yanını insanlar hissedebilirler. Bu tamamen dediğim gibi benim duygularımı üzerine koyduğum bir kılıftır. Hı hı. Böyle bir olay yaşandığı için değil. Böyle olaylar ne yazık ki tarihte de yaşanıyor ayrıca. Çok kötü olaylardır. Ben bunu müziğimde hem kendi duygularımca hem de bu olayların ciddiyeti ve kötü, çirkin yanını gösteren bir şekilde müziğimde ifade ettim. Yani bu açıdan benim için derin bir müziktir. İçerisinde ufak tefek detaylar ve şifreler de barındırdım. Ee, Üçüncü bölüm Tarantella. Zaten bildiğimiz bu Tarantella müziğini birazcık daha modernleştirip aslında yine geleneksel tınlarla ama ortada bir kadansı vardır. O kadansla ilgili bir şey söylemeyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Egoistliği simgeliyor. Bir yerde cello piyanonun önüne geçmek istiyor ve çıldırıyor. Fakat bu çıldırmayı sadece müzikle ifade etmiyor. Sahne şovuyla da ifade ediyor. Çıldırıyor diyeyim sadece size bir yerde. Yani kendinden ne derler? Kendini aşıyor. Böyle ufak komik bir kadansı vardır. Dinleyenler zaten fark edecekler o kısmı. Bunu sahnede görmek lazım. Evet, evet. Yani Evet. şov diyorsun. O şovu ne kadar... Yani çok küçük, çok ufak yani. Peki, Yani peki egoistliği onu simgeliyor. nasıl yazdın Cem? Yani tamam, notalara belli notlar düşüyoruz falan ama hani onun duatesini nasıl yapacak bir cellist? Bu video çok güzel bir Üzerinde şey yazıyor. oldu. Zaten Örnek oldu İzzet ama Bey şu anda bakıyordur. orada bir not var mı falan, merak ettim ben de acaba. Tamam, ben söyleyeyim direkt. Yani sır gibi bir şey yapmaya gerek yok. Hani direkt bir kısımda kadans da zaten tek başına kalıyor. Piyano geride kalıyor ve birdenbire orada eserin içerisinde yer alan temaları sinirli ve gergin bir şekilde ben daha şeyim işte güçlüyüm, ben egoistçe böyle yansıtıyor ve en sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Do, mi bemol, psikata yapıyor. Sonrasında diye böyle çıldırıyor. Birden bir şeye vurmaya başlıyor. Sanki rock'n'roll'a yapıyor. Telleri falan diye bağırıyor en son. Sonra böyle sessiz bir şekilde sahneye bakıyor. Piyaniste dönüyor. 1, 2, 3, 4 yapıyor. Tekrar çalıyor. Ama aslında normalde piyanistle beraber çalmış ama piyanist hala çalmıyor. Ona böyle garip garip bakıyor piyanist. Çalıyor. Sonra piyanist korkak bir şekilde giriyor. Asıl esprisi o. Yani 1, 2, 3, 4 demesine rağmen piyanist çalmıyor mesela. Hani kendisi çalmaya devam ediyor. Tamamen egoistçe. O do mi ve molü de şöyle söyleyeyim. Benim ta Opus 4 birinci piyano sonatımdan beridir var olan C-E-M. Yani aslında Cem. Yani ben orada birazcık öz eleştiri yapıyorum. Yani ben onu ekleyince ben onu kesinlikle imza gibi eklemiyorum. Hani böyle benim imzam olduğu için do mi ve mol kullan. Hayır, öyle bir şeydi. Bu tamamen öz eleştiri. Ben ismim geçince ben yani sanki parçaya müdahale ediyorum ve onun içine ediyorum. Bütün motiflerin hepsini bozuyorum ve tamamen işte ne derler? Sabote ediyorum. Evet. Parçayı sabote ediyorum. Do, mi, mi bemolü duyunca. O yüzden bolca do, mi, mi bemol de vardır. Çok güzel, Birinci bölümde çok de var. güzel. Hatta bir yerde biraz daha espriye kaçtım. Biraz da Shostakovich'in o tını dünyasından tabii esinlenmeler var. Şimdi eseri dinlerseniz dersiniz şuralar Shostakovich'i andırıyor diye. DSCH de kullandım bir yerde. Hadi ya. Ay, çok Evet. güzel. Ama onu böyle çok subliminal bir şekilde kullandım. Sonra bu sefer onu yan yana getirdim Do mi bemol ile. Alt alta getirdim ama tamamen eğlencesine. Yani bir atıf, bir teşekkür. Shostakovich sanki onun devam sonatı gibi düşünün. 3. bölüm özellikle. Biraz da ona teşekkür ettik. Bize sağladı bu ilhamdan dolayı da. Sizin 3. bölümde teşekkür ettiniz değil mi? Doğru anlıyorum. Evet. 3. bölümde DSCH var. Okay. Bu söyleşi Aslı'ya Shostakovich gelsin. Sonat'ın 3. bölümü hakikaten kabus kadar sakin, durağan, çok çok ağırdır. Şu Shostakovich'in değil mi? Evet. Evet, Ama o 4 bölümlü diye öyle. Onda 4. bölüm. Tabii. Orada işte 2. bölüm hızlı, 3. bölüm yavaş. Evet. Ya o sonatta 2. bölümü ben sevmiyorum icracılarda. Çok vahşi çalıyorlar. Bilemiyorum yani o kadar artık meşhur böyle milli marş gibi oldu ki Shostakovich Sonat. O kadar farklı yorumlar var ki ama çoğu da yani tabii. çok vahşi çalınıyor. Ya ben onu bir arkadaşımla çalmıştım o sonatı. Görkem Çiçek'le isim de vereyim. Yani ben de öyle çalıyordum. Vahşi çalıyordum.
şey gibi sanki savaşı simgeliyor falan. Hani değil mi böyle Evet. aslında savaşla bir ilgisi yok. Savaş zamandan önce yazılmış o sana. Biz geçenlerde baktık. Tarihini tam 950. hatırlamıyorum ama. Ha? 950. Tamam işte. Yani öncesi değil mi işte? Evet. Yani hemen bu işte daha böyle Shostakovich'in o savaştan aşırı esinlenmediği, daha böyle müziğinde yansıdı. Aslında bize onu Rus hocası söylemişti arkadaşım. Arkadaş Görkem Çiçek'in e, Yuri Bey olsa gerek. Demişti ki aslında dedi bu bir panayır anlatıyor. Bir panayır var burada. Yani ratta Almanların böyle bira tokuşturduğu şarkılar söylüyor. O yüzden devamlı temalar değişiyor zaten vesaire. Ben bir şaşırdım. Ya ben bu savaş değil miydi falan. Hani mesela çok yanlış yorumlamışım Yani ne aslında. güzel, ne güzel Tabii, bir şeyden söz. İşte Yuri Bey'e de müzik teşekkür algısı. ediyorum buradan. Beni aydınlattığı için. Hani çok şey yani doğrudur yani. Zaten Rus'tu kendisi. Hani bu konuları tabii bilir. Yani Rus bir besteci Shostakovich'te. Ya o biraz tabii şeyle bu Rostropovich'in o dönemki sunumuyla işte bu daha Stalinist dönemle alakalı. O zaman her şey vahşi çalınıyordu o dönem Sovyet Rusyası'nda. O dönem böyle sakin bir eser pek yok. Prokofiev Senfoni Konçertant da öyle, konçertolar. Shostakovich'in ikisi de öyle. Yani onların hiçbirinde sakin bir yorum bekleyemezsin. O dönemin karakteristiği o. Savaş dönemi Rusyası, Sovyetler Birliği çok her şeyde iddialı oldukları için sonatta bir tür onun bir parçası haline geldi ister istemez. O biraz Shostakovich'in anlarını, Volkov'dan anlarını okuduysan orada var. Yani o dönemin psikolojisi bambaşka. İşte o dönemin psikolojisi bambaşka da sanki o dönemin bir tık öncesinde yazılmış gibi. Ya öyle de işte yorumlar o döneme Ha, kalınca evet, belki. yani eserin popülerliği hep o döneme kalınca ister istemez onunla alakalı. Doğrudur tabii ki. Yani yorum icra olarak o öyle bir ruh haliyle daha çok çalınabilir ama bize Yuri Bey öyle demişti. Ben o Yok sonatı çok çok doğru bilmiyordum. söylemiş. Yok çok doğru Bence de, söylemiş. bence de. Ben şeyi hatırlıyorum. Onu da Hakan 1934, Şensoy dikkat 30-40 etmişti. sonat. Şimdi buldum da. 34 Nasıl? tabii bayağı Shostakovich 34 sonatı işte siz 50 dediniz hatırlıyorum. ben zaten şey Yok, oldum yani. Opus 50 diye Sonrası hatırlıyorum. 40. Opus 40'mış. Sıfırı tutturdum da 4'ü 5'i tutturamamışım. 1934. Önce. Evet evet yani bayağı önce ama çoğu yorum hep İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kaydedildiği veya bilindiği için ister istemez tabii hep böyle daha kavga dövüş yorumlarla gidiyor iş ister istemez. O yorum meselesiyle ilgili şeyi söylemek istiyorum. Ben de Hakan Şensoy'u izlemiştim galiba YouTube'da. Bach'ın Bandoneon'un mesela çok ciddi çalındığını söylüyordu, o da orada anlatıyor. Halbuki o da bir dans şarkısı, böyle neşeli bir şey ama çok ciddice çalınıyor. Belki o eserler, isimler büyük ya, ürküyor enstrümancılarda bir yandan. Öyle de bir şey var. Yani e, sanki o söylediği, o hani aslında duygusu, bu vahşice çalınmasın falan önemli. İşte bunlar için iyi bir ipucu verdin sen. Eserine dönelim. Dedin ki bölümler böyle böyle bunları anlatıyor. Burada egosu patlıyor. Hatta mistik bir takım şeylerden söz ettin. İşte C, M, Do, Mi bemol do şeyi. mi mi bemol. Mistik gibi geldi, böyle birazcık şifreci gibi geldi. Çünkü Aslı'nın sana sormak istediği soru buymuş. Sorulardan biri buymuş. Küçük şifreleri var kendince notalar arasında diye duymuştum. Onu sormak istiyordum dedi. Söyleşi oraya geldi. Zaten sen anlattın. Başkaca'da var mıdır böyle eserlerin arasına, notaların arasına böyle şifre, az önce anlattığın gibi? Tabii ki çok var. Yani ama Birazını da onlar keşfetsinler tabii. Her şeyi evet o anlatmayalım. da var. Yani şimdi zaten hepsini söyleyemem çünkü ben de şu an aklımda tutmuyorum. O an yazarken eklediğim. Yani mesela o do mi mi bemolü söylüyorum çünkü onu insanlar başka bir beslemde de fark edebilirler gelecekte ve onu fark ettikleri zaman bu eserin sabote edileceği anlamını taşıyan bir espri o tamamıyla. Ve yani göndermeler yapabiliyorum. Daha yayınlanmadı. O da işte Elvin Hoxha-Ganier'le kaydettik. Benim keman sonatımda mesela başka bir sürü gönderme var. Chopin Fantezi Polonez'e gönderme var. İşte Saint-Saëns Ku eserine gönderme var mesela Saint-Saëns'ın. Değil Hayvanlar mi? Karnavalı'nda Evet. Ku bölümündeki o temaya mesela. Ve işte Ravel'e çok gönderme var. Mesela onun işte piyano konçertolarına.
vesaire. İşte bir kısımda Debussy'ye çok büyük bir gönderme var. Hani böyle mesela başka bestecilere de göndermeler yapmayı seviyorum. Bunlar benim hoşuma giden şeyler müziğimde. Bunları öyle yani hadi yapayım diye de yapmıyorum. Müzik onu istiyor. Ha. Umarım insanlar bol bol bu eseri dinler ve özellikle sahnede sizi seyrederler. Çünkü anladığım kadar asıl eğlenceli kısmı bu eserin sahnede yaptığınız o duygu patlamaları. Onu görmeyi ben şahsen merakla bekliyorum Cem. Ve özellikle de Poyraz'da tabii, yani ikinizin bunu çalması çok doğru bir yorum olacak diye düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda bir fırsat yakalar ve sizi sahnede burada seyreder. Evet. Bundan hep birlikte keyif alırız. Bugünü de hatırlarız o gün. Çünkü biz bu eseri Poyraz'la da ayrıyeten konuşacağız. Konuşmak istiyoruz. Onun açısından da bir eserin yorum tarafını bir duymak istiyoruz. Evet. Çok ilginç oluyor. Bunu yaptık. Yalçın Tura Viyonsel Konçertosu'nu hem birinci yorumu yapan Mini Fakalın'la hem ikinci yorumu yapan Oğuzhan Kavruk'la burada konuştuk. İkisi de bambaşka tarafından yakalamış eseri. Bunlar hep güzel oluyor. Her bir yorumun kendine has özellikleri var o yüzden. Ee, Başka söylemek istediğin bir şey var mı sonatla ilgili, yoksa son esere geçelim mi? Yani bu sonatla alakalı başka söylemek istediğim pek bir şey yok. Artık gerisi Bayağı sanatseverlerin takdiridir, icracıların takdiridir. Onlar artık son sözü onlar söyler bu herhalde. eser hakkında ilk röportaj bizimle mi? Evet. Ne güzel, ne kadar şanslıyız. Ya Çok ben açıkçası eserlerim hakkında çok tutarlı şeyler söyleyemiyorum. Yani başka bir eser hakkında fikirlerimi mesela söyleyebilir de kendi eserim olunca konu çok değişiyor. Çünkü yazarken de böyle sadece belli bir tutarlılıkla değil. Yani bir sürü fikir geliyor vesaire, duygu patlaması. Bir de zaten ifade edemiyorum ya kelimelerle. O yüzden müziğe döküyorum. Müziğe döktüğüm bir şeyi de yine ifade edemiyorum. Yani ucuzladığını düşünüyorum. Mesela hani o do mi bemol gelince sabote ediyor dedim. Mesela yani aslında ne bileyim aslında öyle basit bir do mi bemol değil yani. Hani hadi ekleyeyim sabote edeyim diye bir şey değil. O gerçekten çok büyük bir yaşanmışlıklarımın üzerine kattığım sembolik bir durum ve o eserin o geldiği nokta da çok mühim. Yani çok benim için hissiyatı büyük eserlerdir. Dolayısıyla da çok iyi açıklayamıyorum yani. Hani, belki sorun de değil. Yani benden daha iyi açıklayabilecek insanlar olur. Ben öyle miymiş bile diyebilirim yani diye düşünüyorum. bizim en büyük Estağfurullah. Bu şansımız bu kontrollü bir kanalda. diyalektik işte aslında estetik kuramının hani felsefi olarak sen durumu çok çok güzel izah ediyorsun aslında. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bence çok da güzel, çok da doğru söyledin. Yani mesela hani şöyle söyleyeyim. Mesela Ağır abi dedim ya birinci bölümü. Ağır hani mesela hani şu bile bana çok büyük bir anlam ifade ediyor. O do re ri ra ri ra, bu ilk tema mesela en son tekrar geliyor ya bir yerde patlıyordu. İkinci gelişinde patlamıyor. Dırı diye bir çıkış var. Ra diye birdenbire patlıyor. İnsanları korkutuyor. Yani ilkinde patlamıyor, ikincisinde birden patlıyor. Mesela bu benim için çok büyük bir anlam ifade eden, büyük bir anlamı olan bir şey. Ama anlamını size aktaramam. Öyle söyleyeyim. Ama bunu çalanlar da anlayacak. Ama onlar da aktaramayacak. Onlar da sadece hissedecekler. Yani o çünkü ilkinde geliyordu birden. İkincisinde gelecekse ama gelmiyor. Derken birden farklı bir şekilde geliyor. İlk bölüm. Ee, Mesela yani bu sadece bir tanesi. Yani bir sürü ruhsal, duygusal anlam mevcut ve ben bunları açıklayamıyorum. Yani o yüzden ben sadece Ağır abi diyorum ama o huysuz ihtiyardan çok daha çok psikolojik olarak dolmuş birikim, işte gergin anlar vesaire insanların böyle yaşadığı, hayatından yaşadığı bazı belli başlı parçaları kendi içinde hissettiği bir bölüm. Açıklayamıyorum ama. Evet, çok Sorun değil. güzel Sonuçta anlattın. bir sonraki röportajda artık farklı şekilde anlatırsın. Bugün de böyle demiş oldun. Hiçbir zaman Ben açıklayabileceğimi sanmıyorum iyi. o zaman öyle kalır. Hiç problem değil. Ben son esere geçiyorum. 2016'da bir Gökhan Bağcı için bir prelüt yazmışsın sanıyorum. Bizde böyle bir not var. Doğru mu bu? Gökhan Bağcı'ya bir prelüt yazdım, evet. O ne kadar sürüyor? Bundan biraz bahsetmek ister misin? O çok ufak bir eser, minyatür eser. Gökhan Bağcı bir konser veriyordu. Konserinde de işte Türk bestecilerin eserlerini seslendirecekti. Ve onlardan eser talep etti. İşte ben de onlardan birisiydim. Ben de o sebeple solo cello için minyatür bir eser besteledim.
işte eserde bir prelüt adı da zaten. Ufak bir eser ve benim galiba cello'yu daha canlı kullandığım ilk eser. Yani romansta o kadar canlı kullanmadım ya da eleciyi keman için yazdı şey. Yani onda biraz daha cello'yu analiz etmiştim. Arkadaşlarıma danışmıştım vesaire. Cello'yu daha iyi tanımaya başladığım bir eser. Ufak bir eser. Yani her yerde yayınladığım bir eser değil. Ama Gökhan Bey'in bu eseri seslendirmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Yani ne mutlu. Gökhan Bağcı çok kaliteli bir cellisttir. Öyle. Bir gün farklı cellistin icralarıyla da duymayı isterim tabii ki. YouTube'da kaydı var mı? YouTube'da kaydı ne yazık ki yok. Anladım. Sende ya da Gökhan'da yok yani o zaman. İkiniz de yayınlamadınız. Yani Gökhan Bey de olabilir. Yani kendisi bana galiba şey dedi, bir ara kaydedecekti. Belki fırsat olmadı, belki olur, bilmiyorum. Yani o konuda çok bilgim yok ama gelecek planlarda kayıtlar gerçekleştirebilir herhalde. Okey. O zaman bu 4 eser dışında Beyoncé için yazdığın bir şey şu gün itibariyle yok herhalde. Yani çalışmalarım, denemelerim oldu ama bitirdiğim bir eser olarak şu anlık bu 4'ü var sadece. Okey. Okey. Bir Ama şeyler gelecekte planlıyor musun? yazmayı planladığım eserler var. Bahsetmek ister misin? Üstünü kapatalım mı? Yani cello konçertosu düşünüyorum. Kafamda öyle bir fikir var. Onun dışında şu anlık bir şey yok sadece. Umarım ileriki süreçte bir gün tekrar seninle başka bir röportaj yapıp onda da o yeni eserle ilgili bir şeyler konuşma fırsatımız olur. Bakalım yıllar neler getirecek. Ne güzel olur İzzet Bey. Yani eğer albümü dinlediyseniz ya da dinlerseniz sonrasında yorumlarınızı da bekliyorum. Yani bana eleştirilerinizi dile getirirseniz Yani çok şöyle mutlu ben olurum. röportajdan önce özellikle dinlemek istemedim. Çünkü ben Cem'e sen deyince ben hiç bilmiyordum. Benim böyle bir cahilliğim var. Burada öğreniyorum. Birçok Türk besteciyi, bak 30 yıldır bu hocalık işini yapıyorum. Şu süreçle, bu röportajlarla ben öğrenmeye başladım. Yani Evet. bu benim artık eksikliğim, eşekliğim ne dersen de ama burada çok şey Estağfurullah. öğreniyorum. İşte besteciler diye bir dünya var, yorumcular diye bir dünya var. İşte eski kuşak var, yeni kuşak var, atonaller var, tonal. Hepsi bunlar benim için koca bir ailenin, koca bir evin, koca bir malikanenin küçük küçük odaları. Her birinin içinde bir hayat yaşanıyor. Çok da keyif alıyorum. Çok şey öğreniyorum. Daha da öğreneceğimiz çok şey var. Daha Tayfun dediği gibi 31 bölüm oldu. Biz 150 civarı bir yerde bitiririz diye öngörüyoruz. Ancak biter diye düşünüyoruz. 150 bölümün sonunda evet artık bir fikrim var diyebileceğim Türkiye'de Beyoncé hakkında. Yani bu öyle bir süreç. Bugün de bu akşam seni misafir ettik. Ben çok çok keyif aldım. Pırıl pırıl genç bir insan, harika başarıları olan, bir sürü güzel şeyler yapan ve yapmak isteyen. O yüzden çok kendimi şanslı görüyorum. Tayfun, var mı söyleyeceğin bir şey, kapatalım mı? Ben de çok memnunum Cem'i tanımaktan. Cem'i yakından takip edeceğim. Çok ilgilendim çünkü anlatımıyla da beni çok heveslendirdi. Benim ayıbım bugüne kadar dinlememiş olmak ama hemen Estağfurullah. dinleyeceğiz. Ben dinleyicilere de tavsiye ediyorum yakın dursunlar Cem'e. Çünkü çok güzel, çok dinamik, belli güzel işler yapıyor. Takip etsinler bizi. Ha bu arada yeri gelmişken yine bizim kanala da abone olurlarsa işte o uyarıyı açarlarsa, yorumlarını, fikirlerini iyi kötü bizle paylaşırlarsa seviniriz. Burası interaktif bir ortam. Her düşünceyi duymak istiyoruz. Cem, bizi kırmadın, katıldın. Çok çok teşekkürler. Benim için bir onurdu. Fikirleri konuşmak, dile getirmek her zaman çok güzeldir. Buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yani sizin gibi insanlara da ihtiyaç var diye söylüyorum. Yani fikirlerimizi konuşabildiğimiz bu böyle ortamlar, platformlar olması çok güzel bir durum. Yani mesela siz olmasanız ben açıkçası yani cello sanatım hakkındaki fikirlerimi nasıl dışı yansıtayım, değil mi? Ve hani o açıdan bu şansı da, bu fırsatı da bana sağladığınız için asıl ben size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bizimki dijital bir kütüphane. İleride birileri ya Türkiye'de Beyoncé'cilik neymiş 2020'de dediklerinde buraya dönüp bakıp bir fikir edinsinler. Hayır, yani yaptığınız şey çok güzel bir şey. Yani bunlar çünkü çok önemli konular. Yani bunlara önem vermeniz çok güzel. Zaten aslında keşke bunun gibi bir sürü böyle bir sürü konu var. Yani onlara önem verilse. Hani bunlar gerçekten ilgi duyan insanların bakacağı noktalar, arşivler.
Hani ama ilgi çekmeye yönelik bir şey değil. Yani bu yüzden bir fedakarlık yapılıyor ki, yani tam tersi bir şey katıyor insana bu tarz platformlar. O açıdan çok önemli yani. Bunun varsa bir yan şeyi, iyiliği, belki hani öldükten sonra değil de, işte bugün de analım, Ferhan Şensoy gibi ustayı kaybettik. Bugün 31 Ağustos bunu kaydettiğimiz. Evet. Allah Öldükten rahmet sonra eylesin. değil de, evet, nur içinde olsun, hayattayken ona sormak, işte onun düşüncelerini anlatmak bizim için de bir avantaj. Bir de İzzet'in dediği gibi burası böyle zamansız bir kütüphane olsun ki açıp birisi dönüp o zamana gidebilsin, o beste için ne demiş besteci, veya bir cellist çalarken neler hissetmiş, nasıl çalışmış onu falan. Bence anı kaydediyoruz aslında yani. Evet, kayıttan sonra şimdi kaydı birazdan bitireceğiz. Sonra zaten sohbete devam ederiz. Ben kaydı bitirelim diyorum. Tamam, Sonra kendimize tamam, devam ederiz. tamam. Çok çok teşekkürler tekrar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.